Merhabalar. Yeni bir rehber videosuyla daha birlikteyiz. Bu sefer operatör rehberlerinin dışında bir harita mapiyle konsoloslukla birlikteyiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi her map'te, hani istisnasız her map'te 4 tane savunulacak bomba site'ı var, tamam mı? Öncelikle bunu size haber vermem lazım. Biz ilk başta mesela Kat 2'den başlayalım. Kat 2'yi savunurken önce Mira ile ilgili bir ufak detay vereceğim. Ardından yapılabilecek taktiklerden bahsedeceğim. Savunurken, saldırırken nasıl şeylerden faydalanabilirsiniz. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Öncelikle A bombamız, şöyle şuradan gösterirsem daha hoş olur. Dışarıdan geleyim göstereyim. Şimdi dışarıda isterseniz bu tarafta doğabilirsiniz. Ana main tarafta yani. İsterseniz binanın arka tarafında doğabilirsiniz ya da şu tarafta da doğabiliyorsunuz. Şu arka tarafta. Şimdi doğduğunuz zaman ne yapacaksınız? Önce kameralar. Şurada bir kamera var. Dışarıda totalde 2 kamera var. Birisi bu. Diğeri de aşağıda garaj tarafında. Başka kamera yok dış tarafı gören. Evet. Hatta şöyle de gösterebiliriz. Dış tarafı gören bir bu kamera var. Onun dışında başka kamera kalmadı. Az önce kırdığım kameranın haricinde. O kamera da şurada. Zaten kameranın açısından anlamışsınızdır. Onu da göstermekte fayda var. O da burada. İkisini kırdık. Dış mekanda başka şey kalmadı yani. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Saldıran tarafın mutlaka o kameraları kırması gerekiyor. Bir yere giriş yaparken. Sonra başka nerede kameramız var? Örneğin bu arka kapıdan girmeyi tercih ederseniz, ben çok fazla tercih ediyorum açıkçası. Hemen şurada bir kamera bizi bekliyor. Görmüş olduğunuz üzere. Yani buradan girerken ilk işiniz kameraları kırmak olmalı. Tabii ki içeriği drone ile kontrol ettikten sonra bir drone attınız. İçerinin tamamen temiz olduğuna emin oldunuz. Ardından kapıyı kırdınız ve kamerayı kırdınız. Yapmanız gereken işlem sırasıyla bu olmalı yani. Şimdi saldırının dışında, savunma konusunda ne yapabilirsiniz? Şimdi A bombasını görmüş oldunuz. Şimdi en üst katta, kat 2'de sadece buraya bomba alınabiliyor. Kombin şekilde ikili haldeler zaten A-B bombaları. Görmüş olduğunuz üzere bir tanesi de burada. Şimdi buradaki camlar falan çok fazla olduğu için bir miktar açık burası. Çok açık. Siz buraya yakınlık alarmı değil de bomba almış olsaydınız, örneğin şuraya kırarak geçişleri kolaylaştırırdınız. Hem A tarafına geçebilirdiniz hem B tarafına geçebilirdiniz şu taraftan. Şuradan hem A'yı savunabiliyorsunuz hem B'yi savunabiliyorsunuz şeklinde. Koltuk da siper olarak kullanılabilir. Tabi şu cama dikkat etmek lazım. Bu cam için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Camı castle örneğin hani yapılabilir. Ve bir tane vamayı yaparsanız da castle'ın kırılma işlemi zorlaşır açıkçası. Onun dışında ben niye mira aldım? Size hangi taktiği göstereceğim? Şimdi buradaki tuvalet kısmı çok önemli bir kısım. Hemen şöyle şeyimizi yapalım, reinforce'umuzu. Şimdi tuvaletten neredeyse her yeri kontrol altına alabiliyorsunuz. Nasıl mı alıyorsunuz? Şu şekilde. Eğer takımınızla da uyum içindeyseniz ve takımınızdaki insanlar iletişim kurabildiğiniz insanlarsa çok daha işiniz kolaylayacak. Mesela buraya bir yakınlık alarmı atarsanız buradan içeri gelen veya şuradan gelen bir düşman anında sesi duyulacak ve tuvaletteki bu camdan siz şu tarafa bakmaya başlayacaksınız. Eğer bu duvar reinforce'luysa ve o reinforce'u delmedilerse adamlar ya buradan geçecek ya arka tarafından dolanacaklar. Arka tarafını da göstereyim size. Şu tarafta giriş var, sağ tarafta. Sağ taraftan dolanarak A'ya gitmeye çalışacaklar. Şimdi sizin diğer arkadaşlarınızın yapması gereken şey ne? A'nın arka tarafını kontrol altına almak. Gerekirse şu duvarın arkasında birisi olacak. Bu duvarın arkasında birisi olacak. Yaklaşan birini çapraz ateş bir şekilde rahatlıkla halledebilecekler. Bir diğer. B'nin içini çok fazla göremiyorsunuz şu tarafı. O yüzden şuraya oynayışına, eğimine, reflekslerine iyi hakim olduğunu düşündüğünüz birini alabilirsiniz.
Eğer o iyi hakim olan birisi buradaysa burada çıkacak bir fight'ta bu camdan girecek herhangi bir kişiye karşı olabildiğince etkili şekilde çözümler üretebilir. Ya da daha önce Oryx'i göstermiştik size. Hatch'lerden yukarı tırmanabiliyordu, hatırlarsınız. Burayı kırarsınız. Tabi kırmak için Oryx pistolünü kullanabilir ya da siz pompalı pistolü alabilirsiniz. Oryx gibi bir karakter buraya hafif tırmanmış şekilde işte neler oluyor neler bitiyor diye bakabilir ve içeri giriş anında kaçmayı kullanabilir, girmeyi kullanabilir. Nasıl o an hani daha iyi şey alacaksanız, verim alacaksanız onu kullanabilirsiniz ki aynı zamanda burada da bir adamınız olacağı için o da site'ı koruma konusunda yardımcı olacak. Şimdi bizim asli görevimiz ne? Bizim asli görevimiz buradan gelecek herhangi bir şampiyonu direkt, daha doğrusu hero'yu, operatörü direkt şu şekilde indirmek. Tek atarsınız, direkt kazanırsınız. Kaybetme şansınız yok şuradan gelecek birine karşı. Çünkü hafif bir şekilde şuraya pikleyecek, şöyle çıkıp tarayacaksınız ve headshot bir şekilde öldürmüş olacaksınız. İkincisi, bu merdiven kısmını kontrol edeceksiniz. Bir kere çatıdan herhangi bir kişiyi sokmazsınız. Tabii ki çatıyı tarayamıyorsunuz çok fazla. Yani riskli. Çatı da sizi tarayabilir falan. Ama çatıyı da görebiliyor musunuz? Pardon, çatıyı tarayamıyorsunuz dedim ama tarayabiliyorsunuz. Şimdi hem merdivene hem şu cama hem oraya hakimsiniz. Yani bu ne demek? Acayip bir kontrol altında sizin. Hem site'ı kontrol ediyorsunuz hem diğer yerleri. Şuraya yakınlık alarmı koymuştunuz zaten. Bir tane de şuraya atıyorsunuz. Aşağıdan gelecek rakibe karşı da haberiniz oluyor daha önceden. Rakip de yukarıya bakıp bunu vuramayacağına göre, yani vurur ama çok uğraşır. O sırada bayağı bir zaman kazanıyorsunuz. Sesi duyma şansınız yükseliyor. Onun dışında sizin dikkat etmeniz gereken şeyler ne? Buraya bir castle yapılabilir. Castle yapılması hatta şart gibi bir şey. Yoksa biraz dezavantajlısınız. Örneğin bir Amaru falan varsa ilk 5. saniyede falan gelip sizi gafil avlayabilir ya da camı kırıp içeri drone atabilirler, biraz uğraştırabilirler sizi. İçeri fuse bombalayabilir. O çok tehlikeli mesela. O yüzden şu kapıyı barikatlamamanızı tavsiye ederim. Ani bir durumda şöyle geriye kaçıp buradan da pikleyebileceksiniz. Tabi bu tarafa da dikkatli olarak. Takım arkadaşlarınızla uyumlu olarak yani. Onun dışında olabildiğince güzel bir taktik anlattığımı düşünüyorum bu haritayla ilgili. Şimdi bu taktik dışında tek başınızdaysanız da bu taktiği yapabilirsiniz. Herhangi bir arkadaşınız yoksa, iletişim kurabildiğiniz herhangi biri yoksa. Ama yine de şöyle bir sıkıntı doğabilir. Yine buralarda duran bir arkadaşınız falan varsa mesela boşuna durmuş olacak. Hem bir kişi kaybetmiş olacaksınız. Hani savunmanız azalmış olacak, hem de insanların site'a girmesi daha kolaylaşacak. Mesela arka tarafı tutan kimse yoksa A'ya arka taraftan rahatlıkla girebilecekler. Böyle sıkıntılar var. Yani tek başınızaysanız çok fazla taktiği yapmanızı önermem ama ben kesinlikle onaylıyorum ve yaparım. Tek başıma bile olsam yaparım, yani tercih edeceğim bir taktik. Çünkü çok üstünsünüz burada ve merdivenden falan çoğunlukla birileri geliyor ve çoğunlukla tek atıyorsunuz direkt. Onun dışında saldırırken yapabileceğiniz güzel taktikler. Demiştim ya az önce, fuse varsa kaçın diye. Fuse'la buraya bir bombalayabilirsiniz ve buraya girebilirsiniz. Fuse'la buraya girerseniz şimdi bombalamadan girerseniz bir faktör, bombalayarak girerseniz bir faktör. Bombalayarak girerseniz reinforce'lu değilse bu duvarlar kırılacak, patlayacak. O yüzden siz çok açıkta kalacaksınız düşmanlarınıza göre. Siz şu an saldıran tarafsınız, fuse'sunuz. Bombaladıysanız buralar çok tehlikeli olacak. Onun yerine sadece camı şöyle bir kırıp şu pencerenin şöyle göstereyim. Şu pencerenin altında bir çıkıntı var ya. Buraya bir drone atacaksınız. Biraz geri çekileceksiniz. Ondan sonra drone'a geçeceksiniz ve camla açtığınız şuradaki küçük delikten içeriye gireceksiniz. Tuvaletin boş olduğuna emin olacaksınız. Duvarlarda herhangi bir delik olmadığına emin olacaksınız. Ardından içeri gireceksiniz. İçeri girerseniz yine oyun sizde. Neden sizde biliyor musunuz? Çünkü içeride bir rakip beklemedikleri için tuvalete gelecek birisini haklayabilirsiniz. İsterseniz pasif oynayarak. Ya da takım arkadaşlarınız girmeye çalışırken
yani odak noktalarını kendilerine çekmişken mesela örneğin şuradaki ana kirişten birkaç takım arkadaşınız özellikle Montaigne ile birlikte geliyorsa dikkati kendilerine çekecek ya. Dikkati kendilerine çektiklerinde şöyle çıkıp tak headshot, tak headshot ilerleyebilirsiniz. Acayip avantajlı hale gelirsiniz. Tuvalet güzel bir taktiktir yani burada. Onun dışında ne yapılabilir? Şuradaki pencereyi göstermiştim. Eğer Mira yoksa avantajlı. Ama Mira varsa biraz sıkıntı. Mira yoksa burada işte neler döndüğünü görebiliyorsunuz. Direkt aşağıya drone atabiliyorsunuz. Özellikle şu duvarı kırmak sizin çok işinize yarayacak. Neden işinize yarayacak? Bu duvarı kırarsanız B site'ına direkt geçişe sahipsiniz. Şuradan pencereyle inerek. Ve aynı zamanda bu cama çıkmış bir arkadaşınız varsa veya siz cama çıktıysanız direkt B site'ı görebiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? İşte B site'de gezinen birisi varsa direkt ölmesi demek oluyor. Tabi Mira yoksa. Mira çok OP bu haritada. Özellikle üst katta Mira'yı kesinlikle tercih edebilirsiniz yani. Onun dışında anlatılacak başka neyimiz var? Yine Amaru'dan bahsettik zaten. Amaru'yu kullanabilirsiniz o cama. Genelde o taraftan ilerliyorum ben taktik olarak. Onun dışında şuradaki balkondan bahsetmek lazım. Şimdi eğer buradaki balkona gelirseniz ve A site'ı kontrol etmek istiyorsanız işte buradan pikleyeceksiniz, o tarafa pikleyeceksiniz. Aynı zamanda karşıda reinforce yoksa karşı tarafa dikkatli olmanız lazım. Delik açıp sizi vurabilirler. Yani biraz dezavantajlı kalıyorsunuz çok fazla. Çünkü o tarafa giden bir rakip örneğin görüyorsunuz ya. Hiçbir şey göremiyorsunuz yani. Çok az bir delik, yani çok az bir boşluk var. Ve çok avantajlı değilsiniz burada. Neden avantajlı değilsiniz? Mesela ani bir şey oldu. 3 kişi içeri girdi. Bir tanesi kanepenin arkasında, bir tanesi şuraya, bir tanesi şuraya girdi. Gösteren öldürecek. Yani gösterirseniz öldünüz, tamam mı? Şuradan kaçmanız o kadar zor ki. Bir kez boşluğa bastınız ve aşağı atladınız olmuyor. Halat atmanız lazım. Halat atmada belli bir animasyona giriyorsunuz. Belli bir zaman geçiyor. O sırada sesini duyup sizi öldürebilirler. Onun dışında neyden bahsedebiliriz? Savunmada özellikle. Bu bomba nerede olursa olsun geçerli. Buradan gelecek bir rakip varsa, yani bunu bilemezsiniz öncesinden ama buraya pusu kurarsanız, örneğin şu şekilde bekleyebilirsiniz. Hatta barikatı kapatayım öyle göstereyim. Şimdi şu şekilde bekleyebilirsiniz. Bu size ne kazandıracak? Merdiven çıkarken sizi görme ihtimalleri var. Ama şu şekilde uzağa ve şuraya yatarsanız o kadar dikkat çekmezsiniz. Ama görülürseniz ölürsünüz merdivenin boşluğundan. Ki ben genelde bakıyorum girmeden önce. Ayağını göreceksiniz rakibin. Bu demek oluyor ki şurayı bir yere kıracak. V basacak. Sonra bir daha V basıp komple indirmeye çalışacak barikatı. V bastığı anda o boşluktan rakibi öldürebilirsiniz. Öldürdükten sonra kesinlikle geri kaçmalısınız. Savaşmanın çok bir alemi yok. Ama bir sonraki rotasyonunuz burası olabilir. Bir sonraki rotasyonunuz burası olursa, eğer içeri drone falan girmediyse tabi. İçeri drone falan girdiyse direkt kaçabilirsiniz. Ben kaçmayı tercih ederdim öyle bir durumda. Ama bir sonraki rotasyonunuz burası olabilir. Eskiden hani burası falan da güzel bir rotasyon yeri. Bence. Aslında güzel, avantajlı. Ama artık eskisi kadar yenmiyor. Çünkü burası bariz pusulacak bir yer. Ama burası o kadar bariz değil yani. Hatta eğilirseniz çalılardan dolayı sizi görmeme ihtimalleri bile var. Rahatlıkla çalının içinden vurabilirsiniz rakibinizi. Bu da çalıya pusma tekniğiniz olsun yani. Onun dışında üst katı korumak konusunda, yani üst katta olmak zorunda değilsiniz dedim ya, demin spawn yeri gösterdim size. Onun dışında eğer kendi eğiminize, reflekslerinize güveniyorsanız şurada bir boşluk açabilirsiniz. Eğer ana kapıda doğan birisi varsa kesinlikle ya bu şeyden geçecek önünüzden, şuradan geçecek, ya buradan içeri girecek. Tamam mı? Birinci pozisyon bu. Eğer geçerken direkt HS'yi koyabilirseniz bir kişiyi elediniz bile daha oyun başında.
Ya da buradan yavaş yavaş piklemeyi deneyecek. Etrafa şöyle bir bakacak. Buradan gelen adam bam güm girmez. Mutlaka pencerelere doğru bakar. Daha dikkatli olmanız lazım buraya bakıyorsanız. Eğer çok cesursanız da ana kapıdan falan da bakabilirsiniz şu tarafa mesela. Ben bunu yapmazdım ama bu da bir tercih, bir seçenek. Size sunmam lazım. Eğer gördüysek sıradaki bomb site'a geçelim. Bence yukarıdaki bomb site'ı güzelce detaylı anlattım. Şimdi sıradaki bomb site'larda sıra. Şimdi en üst katı kat 2'yi konsolosluk ofisi ve toplantı odasını göstermiştik zaten az önce. Şimdi sırada kat 1'de bulunan lobi ve basın odası var. Şimdi bu kat 2 konsolosluk ofisi ve kat 2 toplantı odası ne ifade ediyor? Bir bombanın birinin bulunduğu yer ve birinin bulunduğu yer. Yani konsolosluk ofisinde bir bomba var ve işte diğerinde bir bomba var. Burada da aynı şekilde lobide bir bomba var, basın ofisinde bir bomba var anlamına geliyor. Şimdi aynı bu şekilde ilerliyor anlattığım üzere. Şimdi bu sefer bombamız nerede? Görmüş olduğunuz gibi direkt ana girişin ortasında ve diğer tarafında. Peki biz Vamai'yi niye aldık? Şimdi burada birkaç karakter var. Çok güzel gidebilecek, kombine edebileceğiniz. Bir tanesi Vamai. Neden Vamai? Çünkü buradaki pencereler direkt bomb site'larının dibinde olduğu için ve çok fazla insan olabileceği için yakınlarda Fuse açısından çok böyle yaptığı bir yer. Neden Fuse böyle yapıyor? Çünkü işte bir fuse'lasa içeriği şöyle camdan örneğin direkt birilerini alabilecek. İşte piyanonun arkasında biri saklanıyorsa direkt öldürecek. Biz Vamai'yi alarak ne yapıyoruz? Vamai'yi alarak şöyle bir şey yapıyoruz. Eğer Fuse burayı fuse'larsa Fuse'un bütün bombaları atılıyor ve burada birikiyor. Geliyorlar böyle dolanıyorlar ve magnet sistemi, Vamai'nin magnet sistemi bütün Fuse bombalarını topluyor ve buradayken patlatıyor. Buradayken patlatması ne demek biliyor musunuz? Eğer Fuse hala buralardaysa öldü demek. Direkt bir kişiyi elemiş oluyorsunuz yani Vamai sayesinde. Tabi buraya da atabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki pencereler kullanılabilir. Bunu atmanızı çok tavsiye etmiyorum çünkü buraya atmanızın çok bir anlamı yok. Zaten buraya uzaktan sadece kıracaklar. Buraya emin olun gelip bir fuse atmaz yani. Onun dışında önemli bir husus. Görmüş olduğunuz üzere duvarlarımız direkt kırılabilir, parçalanabilir, füzlanabilir şeklinde duvarlar. Daha doğrusu tavanımız öyle. Ve burada tabii bir tane hatch'imiz var tabii ki. Bu ne demek? Yine aynı şekilde fuse'un etkisi altında kalabiliriz. Ama böyle attığınız zaman neredeyse tavanın tamamını kapladı. Şu tarafta bir boşluk kaldı. O da kalsın. Hiç sorun değil. Oradan bir fuse geldiği zaman zaten eğer buranın içinde birisi varsa örneğin ona bir şekilde zarar vermeyecektir yani. Çok az zarar verebilir. 10-20 falan canını götürür maksimum. Onun dışında ne hero'lar alabilirsiniz? Tabi bunu da iyice anlatayım. Onun dışında biz ne yapacağız? Buraya bir yakınlık alarmı atabiliriz. Veya aşağıdan gelen birisi olma ihtimaline karşı şuraya bir yakınlık alarmı atabiliriz. Tabi nereye saklanacağınız önemli bir husus. Nereye saklanacağınızı iyi tercih etmeniz lazım. Siz bütün işinizi yaptınız aslında bu magnetleri atarak. İsterseniz tuvaletten falan oynayabilirsiniz. İşte bu duvarı kırarsınız örneğin. Tabi ben kıramıyorum şu an. O yüzden etrafından dolanıp anlatacağım. Örneğin şu duvarı kırarsanız eğer direkt bu tarafa doğru bir görüşünüz oluyor. Ve eğer alarm çalarsa direkt çıkıp şöyle vurma şansınız var. Ya da o taraftan alarm çalarsa direkt bu balkona çıkıp işte balkon diyorum işte şu hole çıkıp bir bakma şansınız var. Ve geri içeri de kaçabiliyorsunuz. Özellikle yanınızda doktor gibi Thunderbird gibi hero'lar varsa da operatörler varsa da oraya bir can, şuraya bir can koyup sizin canlı kalmanıza yardımcı da olabilirler. Onun dışında ne alabilirsiniz? En güzel seçeneklerden biri Clash alabilirsiniz. Clash alırsanız ne olur biliyor musunuz? Direkt burayı açabilirsiniz oyun başlamadan önce ve herkes dağılır buradan.
Şuraya bir shield konup burada bir echo saklanıyor olabilir sizin takımdan. Bir echo saklayabilirsiniz. Neden echo'yu saklarsınız? Şuraya bir shield koyup echo'yu buraya koyduğunuz zaman Clash'te eğer varsa takımınızda echo drone'uyla bombayı kurdurtmaz. Herhangi bir şekilde biri girip bomba kurmaya çalıştığı zaman ona şok yollar. Ya da herhangi biri içeri girdiği zaman ona şok yollar ve diğerleri pikleyip vurur. Birçok seçenek var yani. Eğer iki kişi bile kalsanız yani Echo ve Clash hem bombayı kurdurtmuyorsunuz, hem hasar yemiyorsunuz, hem hasar vuruyorsunuz Clash sayesinde. Echo'yu tercih edebilirsiniz yani bu ortada şurayı reinforcelayıp. Tabi bombalara falan dikkat etmek lazım. Clash olabildiğince koruyacaktır ama sizi. Clash aldığınız zaman nasıl bir avantajınız var? Direkt Clash'in kocaman bir kalkanı var biliyorsunuz. Şu an hayal edin çünkü oyunum özel oyun olduğu için ve bir hero seçebildiğim için Vama'yı tercih ettik. Vama'yı göstermek açısından. Clash'iniz var. Bir kalkanınız var önünüzde. Karşıdan gelecek hiç kimse size yaklaşamayacak çünkü direkt elektrikleyeceksiniz onları. Ve aynı zamanda şuranın görüşüne, buranın görüşüne, komple ön tarafa hakim olacaksınız. Hangi sayede? Şöyle ufak bir bakıp çıkarsınız ve kimse olmadığını görünce şu tarafa doğru piklersiniz. Bakarsınız camda birisi var mı diye. Camda birisi varsa elektriklersiniz, zaten kaçacaktır o hemen. Onun dışında yani adamların hiçbirinin önden yaklaşamamasını sağlarsınız Clash ile. Ya da bir diğer seçenek. Tabi bunun için yanınızda bir backup olması lazım. Bir destek ekip olması lazım. En azından bir kişi, iki kişi artık ne kadar desteğiniz olursa burayı koruyabilirsiniz. Buradan sokmayabilirsiniz. Ama buradan sokmamanın dezavantajı ne? Şuradaki camdan biri girerse çok pis ortada kalıyorsunuz. Şuradaki camdan biri içeri bakarsa çok pis ortada kalıyorsunuz. O yüzden dedim ya, backup lazım öyle bir durumda. Onun dışında diğer tarafı koruyabilirsiniz. Üst kattan çok insan geleceğini düşünmeyin. Üst katı kontrol etmek için Caveira gibi bir karakter alabilirsiniz. Böyle hızlı ve sesi az duyulan bir karakter. Üst katı kontrolü altına alabilir Caveira gibi bir karakter. Aynı zamanda şurayı da Clash ile koruyabilirsiniz ama dedim ya, bir yeri seçmeniz lazım. Her yeri aynı anda koruyamazsınız. O yüzden benim fikrim en önü korumak. Hani bu hattı korumak Clash ile. Clash ile bu hattı korursanız ve bir ekonuz varsa yanınızda kimsenin artık ön tarafta durmasına gerek yok. Geri kalan 3 kişi dağılabilir. O tarafı koruyabilir, o tarafı koruyabilir, üst katı koruyabilir. Dağılın yani, anladın mı? Hiç herkesin site'de durmasına gerek yok. Daha önceden bahsettiğim gibi site'de durmak bir avantaj değil, dezavantaj haline geliyor çünkü düşmanlar sizin yerinizi biliyor oluyor. Ama Clash ile bu hattı komple kontrol ederseniz kimsenin içeri girmesini engel olursunuz. Bomba kurmalarına engel olursunuz. Aynı zamanda Echo olduğu için yanınızda bayağı bir avantajlısınız. Sayamayacağımız kadar avantajları var. Şimdi eğer atak tarafındaysanız ne yapacaksınız? Atak tarafındaysanız yapacağınız şeyler sınırlı. Ama yine çok güzel işler çıkartabilirsiniz. Bir kere karşı takım bu lobi odasını almadan önce kesinlikle üst katı almış olacak. Ve alt katı garaj tarafına almış olacak. Bu en son tercih edilecek seçenek. Dördüncü seçeneği tercih etmeyecekler bile, vezne ve şeyi. Onu da ayrıca anlatacağım. Zaten o bomb site'leri garajı da anlatacağım. Şimdi eğer karşı rakip Clash alıyorsa, Clash oynuyorsa, Clash banlı değilse ve Clash oynuyorlarsa, o ince bir detay. Takımınızın ne alması lazım? Nomad alabilir, Kale alabilir, Floors alabilir. Bunları alırsa rahatlıkla Clash'i engelleyebilecekler. Clash'in hayatta kalması çok zorlaşacak. Nomad yere düşürüyor biliyorsunuz. Kale vurduğu zaman Clash kalkanını kaldırıyor. Aynı zamanda Floors bomba patlattığı için bayağı bir hasar vuruyor. Aynı zamanda Grenade olan Iana gibi char'ları da alabilirsiniz. Yine Clash'e karşı. Onun dışında ne yapacağız? Şimdi Clash'i hallettik diyelim. O char'lardan birkaçıyla. Onun dışında sadece 2 char almanız yetecektir. Bir Glaz alabilirsiniz. Bir Montaigne alabilirsiniz. Ya da Kale alabilirsiniz yine. Kale de işinizi görecek. Ama asıl yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Montaigne'le yaklaşıp
Bu barikat kırık değilse şu şekilde kırıp ardından kalkanınızı önünüze alıp şöyle bakmak, içeride kimse var mı? Şöyle iyice detaylı bir şekilde. Sonra mutfağa doğru bakmak. Çünkü eğer burada kimse yoksa zaten şu tarafa sırtınızı verebilirsiniz. Şöyle bir bakmak, kimse var mı diye. Kimse yoksa biraz geri çekileceksiniz. Şurada kalkanı indireceksiniz. Ve sadece duman bombanızı şuraya doğru atacaksınız. Glaz'ın eğer duman şeyi varsa, zaten Glaz varsa ekibinizde, o sisin içini görecek. Ama Glaz yoksa da sorun değil, kale yine oynayabilirsiniz. Olayınız ne? Tamamen arkanızı döneceksiniz. Size ateş edebilecek tarafa doğru. Yani buradan bana bir ateş gelecekse ben oraya arkamı döneceğim. Ve F'ye basıp bombayı kurmaya başlayacağım. Bu size nasıl bir avantaj sağlayacak? Eğer Montaigne elinde kalkanı yoksa kalkanı sırtına koyuyor. O sayede bombayı kurarken arkanız sağlamla demektir. Yani arkanızda bir kalkan var ve sizi vuramıyorlar. Aynı PUBG'deki tava gibi düşünün. Arkanızda bir tava var şu an ve bayağı koruyor sizi. Buraya bombayı kuracaksınız. Sisin içindesiniz zaten. Sonra direkt çıkacaksınız. Bu kalkanınızı açacaksınız ve böyle bekleyeceksiniz. Oyun bitene kadar şu şekilde bekleyeceksiniz yani. Yapacağınız hiçbir şey yok. Bombanın patlamasını bekleyeceksiniz yani. Defuse olmasını bekleyeceksiniz. Çünkü diffuser koydunuz. Polisliğinizi yapacaksınız yani Montaigne'le. Şu şekilde. Aynı zamanda Glass falan olduğu için takımınızda eğer birileri gelirse bir tane sis atacak Glass. Siz arkanızda arkanıza alacaksınız onu yani. Glass muhtemelen şurada falan olacak. Glass'ı arkanıza alacaksınız. Birileri geldiyse şöyle çekil. Sis at. Sonra tekrar önüne gel. Sis patladıktan sonra önünden çekil. O sisten baksın ve gelenleri vursun. Bu kadar basit. Çok basit bir yöntem. Bu şekilde rahatlıkla lobi odasını ve basın odasını kazanabilirsiniz. Onun dışında işte fırsat olmadı, onları alamadım falan gibi durumlar olabilir. Ne yapabilirsiniz? Şimdi spam picklere çok dikkat etmeniz lazım. Az önce anlattık ya. Gelirken giderken spam picklere dikkat edeceksiniz. Ne yapabilirsiniz? Örneğin ana kapıyı seçtiniz. Ben hep ana kapıyı seçerim. Zaten artık kameraların yerini biliyorsunuz. Kameraları kıracaksınız. Öncelikle dışarıdaki kameraları. İçerideki kameraları da kılabilirsiniz. Onlara dikkat edin. Onlar da sizin için düşman sonuçta. Yapacağınız şey şu. Cam kırık mı diye bakıyorsun önce. Cam kırık değil. Şu dış beyaz bir pencere var. Şey var. Nasıl açıklayayım? Ha şu. Şu beyaz şey var ya, o kırık mı diye bakacaksınız. Camda herhangi bir kırık var mı diye bakacaksınız. Gördüğünüz üzere şu camda bir kırık var. Şu açıdan gördünüz ya onu. Biraz bekliyorsunuz. Herhangi bir hareketlilik olursa sıkıyorsunuz. Muhtemelen kili alırsınız. Kili alamazsanız bile rakip korkacak. Bir süre daha bekledikten sonra güvende olduğuna emin olduktan sonra şu şekilde buradaki diğer cover'a geçebilirsiniz. Cover'a geçtikten sonra yine aynı şekilde şöyle kontrol ederek işleminize devam edebilirsiniz. Onun dışında seçeceğiniz şarlar Fuse. Şimdi Reinforce olsa bile hatchlerde hiç sorun değil. Biz hemen hızlıca yukarıya çıkalım çünkü Fuse dedik. Camları yine füzeleyebilirsiniz ama içeride çok adam olmayacaktır. İp atıp yukarı kata çıkabilirsiniz. Mesela şurayı kırdınız. İşte tabi dışarıdan kırıyorsunuz. Ben ip atamadığım için mecbur dolanıyorum. İp attınız, buradan çıktınız, şu camı kırdınız. Arkanızda mutlaka bir tane cover'ınız olmak zorunda. Bir arkadaşınız, bir dostunuz ya da takım arkadaşlarınızdan biri size cover olmak zorunda. Yoksa Fuse'la tek başınıza kesinlikle içeri girmeyin. Ölürsünüz direkt. Çünkü üst katı da koruyacaklar. Daha önce anlattım ya. Site'ın dışından korunur. Site'dan değil. Şimdi nasıl? Caviera olacak yukarıda. Volkayre olacak. Legion olacak. Koşacaklar yani. Direkt yukarıya koşacaklar çünkü. Şu an yapmanız gereken şey ne? Dışarıdasınız iki kişi. Bir delik açtınız. Bir drone yolladınız içeriye. Bekliyorsun. Arkadaşın drone'u gezdirsin. Sen o sırada arkadaşını koruyorsun. Herhangi bir tehdite karşı. Herhangi bir kişi gelmesine karşı yani.
Ardından içerinin iyice temiz olduğuna emin olduk. Girdik. Hemen füzlamıyoruz. Biraz bekliyoruz abi. Sesleri dinliyoruz bir. Etrafta koşuşturan, yürüyen herhangi bir şey var mı diye. Hala drone gezdirebilir bu arada arkadaşınız. Siz artık içeriden koruyorsunuz yani. Balkondaki arkadaşınızı. Gibi düşünün. Tamam mı? Ondan sonra yapacağınız şey hatch'i açabilirsiniz direkt. Hatch'i zaten bombalamak gibi bir niyetiniz yok. Buralardan bomba atabiliyorsunuz. Buralardan atabiliyorsunuz. Zaten bomb site'ın üstündeyiz gördüğünüz üzere. Buradan atabiliyorsunuz. Aynı zamanda şundan da bahsedeyim. Şimdi diğer ana giriş vardı ya, onun oraya doğru da, şuralara doğru da bombalar atabilirsiniz. Özellikle şu taraflardan atabilirsiniz. O köşeye saklanan birine karşı şuraya bir bomba atabilirsiniz mesela. Bunların hepsi avantajlı işler. Öyle söyleyeyim size. Onun dışında ne tercih edebilirsiniz? Zaten birçok şeyden bahsettik. Bence site'ı kesinlikle kazanabilecek durumdasınız. Bayağı taktik verdim. Bence yeni bir site'a geçebiliriz taktik açısından. Yine tabii ki diğer operatörlerden de bahsetmek lazım. Gameplay videolarında iyice değiniriz. Bizim asıl amacımız şu an haritadaki bomb site'ların yerlerini tanımak. Basic birkaç taktik öğrenmek. Onun dışında işte hatch'lerin, kameraların yerlerini öğrenmek. Onun dışında yapmanız gereken şeyler bunlar yani. İlk baş olarak bunları öğreniyoruz. Ardından gameplay videolarında daha ince taktikler, daha fazla taktik öğreniriz. Şimdilik taktik olarak hani birkaç taktik öğrenelim. Bomb site'ı kazanabilecek hale gelelim. Ondan sonrasında yine ilerleyen zamanlarda daha farklı şeylerle karşınızda olacağım. Şimdi sıradaki bomb site'a geçelim. Yine görüşeceğiz. Evet. Şimdi yeni bir site'le daha birlikteyiz. Kat 2 konsolosluğu hallettik. Kat 1 lobiyi hallettik. Arşiv ve vezneler. Şimdi burası önemli. Bir tanesi kat 1'de, bir tanesi Bodrum'da. Buranın savunmasını nasıl yapacağız? Bu bir sıkıntı bir durum. Kapkan falan tercih edebilirsiniz burada. İşinizi görür. Onun dışında Caviera gibi bir şey tercih edebilirsiniz. Maestro gibi bir şey tercih edebilirsiniz. Aslında Maestro almak istiyordum göstermek için ama süre yetmedi, bir anda boşluğa düştük. Rook'la gösteririz, sıkıntı yok. Şimdi buranın sıkıntısı ne? Görmüş olduğunuz üzere iki katta ayrı ayrı. Şimdi ben niye bunu yapıyorum ki ya? Niye şunu yapıyorum ben ya? Rook'u kullanıp ne yapacağız abi şöyle. Şimdi bu alışılagelmişin dışında bir bomb site. Neden? Çünkü aynı katta değiller. Daha farklı savunma tarzına sahipler. Burayı savunması aslında daha güç. Neden daha güç? Çünkü rotation atamıyorsun hızlı bir şekilde. Rotation atmak için burayı delebilirsin. Bir hatch'ten kurtulabilirsin yani buradaki. Aynı zamanda şurada bir hatch var. Onu delebilirsin. Hızlı rotation atmak için. Aynı zamanda buradaki hatch'i delebilirsin. Şimdi bu hatch'leri delmek ne işine yarayacak? Hızlı bir şekilde rotation atmana yarayacak. Şimdi sen eğer bu site'ı alıyorsan buradan gelecek her türlü rakibe karşı korunuyor olman lazım. Yani senin bir arkadaşın falan buralarda olabilir. Yine oraları reinforcelayıp elektrikleyebilirsin. Bu önemli. Aynı zamanda oradan gelecek bir rakibe karşı da bir önlem alman lazım. Ne yapabilirsin? Çeşitli şeyler yapabilirsin yani. Örneğin şu arabanın arkasına yatarsın. Bir elektrikli bir çar alıp buralara elektrikleyip kayıt falan alabilirsin. Ardından şu şekilde bakabilirsin. Bu şekilde bakarsan emin ol düşman seni göremeyecek ama sen rahatlıkla onu vurabileceksin. Çünkü siyah bir camı var. Arka tarafını görmek oldukça zor aslında. Hele uzaktaysan imkansız. Şöyle bir yukarı çıkalım, size göstereyim. Camın kırıldığı yere değil, o camın olmadığı yere olduğu yere odaklanın şöyle şu şekilde. Şurada mesela aslında arkası boştu. Simsiyah görüyorsun yani. İki cam üst üste biniyorsa hiçbir şey göremiyorsun ama cama yakınsan görebildiğin için rahatlıkla buradan gelen rakibi avlayabileceksin. Şimdi bir taktik bu. Bu arka tarafı korumak. Arka tarafı korumak önemli. İkincisi ne? Bir frost tuzağı kurabilirsin şuraya. Öncelikle frost alabilirsin yani. Merdiven başına kurabilirsin. Genelde merdiven sonu, merdiven başı gibi şeyleri yiyorlar. Frost'u.
Çok dikkat etmedikleri için. O sırada şuradan gelen bir adam buraya değil de daha çok şöyle odaklandığı için zoomlu bir şekilde bunu yeme ihtimali var. Hadi diyelim ki buraya koymayı unuttun. Ya koymadın. Buraya koyma. Bunu bir şekilde görürlerse çünkü aşağıdakini de yemezler. Şu şekilde inecek ya rakibin. Şu an hiç bak şu an aslında merdiven altı görünüyor. Orada bir frost tuzağı olsa görecek ama o dağı düşman çıkabilecek yerde. İmlecinin olduğu yerde. O yüzden onu görmesinin şansı yok. İhtimali yok. Buradan gelecek bir rakip direkt o frost tuzağına basar. O konuda da rahat olabilirsin. Şimdi ön tarafı savunduk. Arka tarafı savunduk. Bir frostla işi bitirdik. Bir elektrikçiyle işi bitirdik. Tabii ki burayı sadece bir frost yetmez. Aynı zamanda o odada birisi olabilir. Bu odada birisi olabilir. Bu odada bu arada şu duvar kırılabiliyor. O duvarı mira yapıp birine şey yapıp oyun yapabilirsin. Mesela şunu reinforcelayıp ardından buraya bir mira yaparsın. Mira yaptığın zaman arka tarafını görüyorsun ya. Arka tarafını gördün, çıktın vurdun. Yine mira taktiği yapabilirsin yani. Burada iş yapacak bir taktiktir. Ama en önemli şeyi söyleyeyim size. Bu haritada eğer bunu tercih ettiyseniz diğer bomb site'ınız burada. Şimdi aşağılı üstlü. Altlı üstlü yani. Şurayı barikatladın. Bir şekilde işte burayı barikatladın. Burayı ya da castle'ladın. Bir şey yaptın. Burayı bir şekilde koruyacaksın yani. Burayı koruman önemli. Ve rakibi kesinlikle şuradan ve şuradan almaman lazım içeriye. Önemli bir husus bu. Rakibin buralardan kesinlikle içeri girmemesi lazım. Rakip buradan bir şekilde içeri girerse sen arkada sıkışacaksın. Belki burada sıkışacaksın. Belki ileride sıkışacaksın ama burada sıkışırsan işin bitti senin. Çok düşük bir ihtimal ki hani hepsini öldür al. Sadece refleksine ve eğimine bakıyor o saatten sonra. Oyun tecrübesi bitiyor. Başka şeyler bitiyor. Sadece normal bir savaş oyununa dönüyor. Yani akıl oyunları yapamıyorsun o saatten sonra. Burayı eğer yeterince iyi savunursan buradaki hatch'i savunmuş oluyorsun. Aşağı site'ı da savunuyorsun. Aynı zamanda buradaki hatch'i kendin kırarsan aşağı site'e şu şekilde inip aşağı site'ı da savunmaya devam edebilirsin. Örneğin arka garaj öldü diyelim ve buradan kimse gelmedi ya da gelen iki kişiyi öldürdün ve artık buradan kimse gelmeyecek eminsin. Aşağı atladın ve artık B'nin arka tarafını da savunabiliyorsun. Ya da başka nerede hatch var? Buradaki hatch var. Buradan atladın, küçük odaya girdin. Bir tane küçük oda vardı ya aşağıda göstermiştim. Mira taktiği yapabilirsin falan diye. O küçük odaya girdin, daha yakına girdin. Ya da burada değil. Neredeydi o hatch? Şuradaydı. Ya da buradaki hatch'i kırdın. Az önce Frost merdiven falan demiştik ya. O merdivenin ilerisinde ve solda küçük bir merdiven boşluğu var. Oraya girebilirsin buradan düşüp. Düşüp oraya girersen şu şekilde hatta gidip göstereyim. Canlı canlı göstereyim. Siz de görmüş olun. Hatta el bombasıyla patlatalım burayı. Şu şekilde buraya düşüyorsun. Tamam mı? Ve merdivene görüşün var istersen. Tabi arka garajdan girdilerse işin biraz zor. Merdiveni piklerken ölebilirsin. Ama şu şekilde şuraya durursan şu şöyle buradan gelecek bir rakibi kesinlikle daha avantajlı olacaksın şu şekilde durursan. Şöyle durursan daha avantajlı değilsin ama şu şekilde durursan adam düz yürüyor. İleriye bakması lazım. Aynı zamanda burayı kontrol etmesi lazım. Adamın işi daha zorlaşıyor. Hem seni vuracak hem ileriye kontrol edecek falan çok zorlaşıyor. O yüzden burada şu şekilde daha avantajlısın. Onun dışında eğer garaj girişi kesinlikle yoksa bir şekilde yukarıda arkadan girdilerse falan merdivenden gelme ihtimalleri varsa merdivene kontrolün var. Bomba atabiliyorsun. Zaten Frost tuzağı var. Azıcık geride beklersen Frost tuzağına birinin düştüğünü duyduğun an öldürdün ve geri çıktın. Çok çeşitli taktiklerimiz var yani. Savunurken de yapabileceğiniz. Ama unutmayın burası en son seçilecek yer. İşte Kat 2 lobiyi aldın, savunamadın, her yeri aldın, savunamadın, garajı aldın, savunamadın en son. Neden biliyor musunuz? Burası biraz daha dezavantajlı. Saldırması daha kolay. Daha çeşitli yerlerden gelebileceğin için çok daha dağınık bir rakiple karşılaşacaksın. Bir arada olmayacak rakip. Tek bir yer yok. Bir sürü yer var gelebilecekleri. Çok daha dikkatli olman gerekiyor. Peki,
Saldırırken neler yapabilirsin? Saldırırken yapacağın şey bir floors falan tercih edebilirsin. Buralarda saklanan bir rakibin varsa eğer, hatta şu şekilde dışarı çıkalım, daha güzel olacak. Yine kameradan kurtulacaksın. Kamera neredeydi? Şuradaydı. Şu kameradan kurtulacaksın önce. Arkada zaten kamera yok. Buradan eğer gelirsen şu şekilde hiç kimseye yakalanmadan, gelmene de gerek yok hatta. Floors'un ya. Şuraya oturdun. Bir tane drone attın. Sonra içeri girdin drone'la. Drone'la giriyorsun şu an. İyice bir kontrol ettin her tarafını. Herhangi bir rakip yok mu? Ya da rakip mi var? Şurada bir rakip var diyelim. Arkadaşınla ortaklaşa olacaksın o sırada. Arkadaşın buradan yaklaşacak sessiz bir şekilde. Alta basınca sessiz yürüyorsun biliyorsun. Eğilecek, alta basacak. Olabildiğince sessiz gidecek. Buraya gelecek. Sen drone'unu atacaksın. Bomba olan drone'unu. Buraya getireceksin. Patlama tuşuna basacaksın. O sırada arkadaşın buradan şu pencereyi kıracak böyle ve şuradan koşan biri olacak, onu rahatlıkla vurabilecek. Yani çünkü arkasını dönmüş bir şekilde koşuyor olacak arkadaşın. Yani düşmanın. Arkadaşın da onu rahatlıkla öldürebilecek eğer kaçmazsa da drone ölecek. İkisinden biri. Başka yolu yok yani. Bu güzel bir taktik. Bunu deneyimleyebilirsin. Fuse'la çok bir işin yok. Fuse'la hiçbir işin yok. Çünkü site'lar çok dağınık dediğim gibi. Belki bir üst kattan şurayı fuse'layabilirsin. O da düşük bir ihtimal, hani burada herhangi biri olacağını düşünmüyorum ben. Genelde ya içeriği kontrol edecekler ya iyice dışarıdan kontrol edecekler. Dediğim gibi onun dışında şu duvar patlayabilen bir duvar olduğu için reinforcelamadılarsa eğer şu taraftan aşağıdan yukarıya çıkıp merdivendeyken, yani şuradaki merdivenden savunmayı deneyebilir rakibin. Şöyle çıkıp site'ı kontrol ederek falan. O yüzden fuse'lamak çok bir işine yaramayacak. Fuse'da işin yok. Onun dışında diğer çarları, OSA'yı falan kesinlikle tercih edebilirsin. OSA şu anda bu haliyle her yerde iş yapabilecek bir durumda. Yani inanılmaz bir karakter. Onunla alakalı herhangi söyleyecek bir şeyim yok yani. Alıyorsun kalkanı önüne, arkana bir arkadaşını alıyorsun. Ama arkadaşın biraz uzakta dursun çünkü arkadaşını koruyamazsın. Arkadaki arkadaşını. Onun dışında Montaigne'li bir oyun yapabilirsin. Montaigne'e de aynı bu şekilde girebilirsiniz arkadaşlarınla. İçerileri kontrol etmesi lazım, buraları kontrol etmesi lazım. Bir tuzaklı mayını olan, mesela floors demiştik ya az önce. Floors'unuz varsa mesela, şuraya bir mayın kurar. O zaman buralar hep mayının çizgisi oluyor ya. Şuraya değerse mesela rakip, patlayacak mayın ve arkadaş ölecek. Burayı direkt elimine etmiş oluyorsun, tamam mı? Dönüyorsun, şu tarafa gidiyorsun. Bu tarafa bir drone atıyorsun, kontrol ediyorsun arka tarafları eğer burada da birisi yoksa. Montaigne'le birlikte giriyorsunuz. Buraya rahatça bombayı kuruyorsunuz, ardından geri çekiliyorsunuz. Ve buradan korumaya başlıyorsun site'ı. O kadar kolay koruyorsun ki zaten orada bir mayın var, hala gelemiyorlar. Gelen olursa ya mayın ölecek. Mayın öldükten sonra gelen birisi olursa bir arkadaşın onu vurabilir. Sen Montaigne'le şöyle bakıyorsun ve rahatına bakıyorsun yani. Anlıyor musun? Saldırması da, savunması da oldukça kolay aslında. Ama dediğim gibi çok fazla tercih edilecek bir yer değil. Alışılagelmişin dışında, altlı üstlü olduğu için savunması aslında bir tık daha zor. Saldıranların çok daha fazla opsiyonu var. İstedikleri taktikle saldırabilirler. Arka taraftan girebilirler. Mutlaka bir kaveyaran olması lazım. Çünkü çok fazla yer değiştireceksin savunuyorsan eğer. Takımında bir kaveyara varsa en azından ses çıkarmadan yer değiştireceği için senin takımına avantaj sağlayacak. Ama dediğim gibi savunması bir tık daha zor olduğu için çok fazla tercih edilecek bir site değil. Genelde diğer 3 yeri alırlar. Ardından hani baktılar hiçbir yerde kazanamıyorlar, bir de burayı deneyelim deyip alırlar. Yani normal bir oyunda, dereceli bir oyunda görme ihtimaliniz çok düşüktür. Özel bir taktik ürettiyse eğer karşı takım veya siz özel bir taktik ürettiyseniz bu site'a özel.
Bu site'de çok iş yapacak. Bu site'ı alıp savunabilirsiniz. Ancak o takdirde savunmanızı tavsiye ederim. Onun dışında birkaç ufak taktik anlatmış olduk. Genel olarak bence güzel de oldu, iyi de oldu. Artık son site'a geçiyoruz. Garajda görüşürüz. Bay bay. Şimdi son site'ımız olan kafeterya ve garaj. İkisi de Bodrum'da. Bodrum katta. Şimdi sıralamasıyla önce söyleyeyim. Kat 2 konsolosluk ofisini önce, sonra kafeteryayı, sonra da lobiyi tercih ediyoruz. Genel olarak normal oyuncular savunmada. En son arşiv, hani baktığınız çare yok, artık arşiv alıyorsunuz. Şimdi Bodrum katta yapılabilecek bir taktik. Mira taktiği yine. Mira konsolosluk binasında oldukça çok iş yapıyor. İş yapabiliyor. Faydalanabiliyorsunuz ondan. Tabi diğerlerini de anlatacağız ama önce Mira ile bir başlayalım. Şimdi burada olabildiğince her yere reinforce atmanız önemli. Her şeyden önce şu duvarı, bir bomba olur. Ben yine almayı unuttum. Bir pompalı tüfeği var pistolde. Onu alabilirsiniz. Burayı kırdınız diye düşünün. Tamam mı? Yani çok da mermi harcamayalım. Burayı bir şekilde patlattınız. Takım arkadaşlarınız patlattı, siz patlattınız. Artık burası oldukça açık. Yani buradan buraya kadar tamamı açık. Buraya barikatla. Şimdi burayı tamamen parçaladık diyelim. Ardından şuraya bir reinforce atıyorsunuz. Ve güzelce açıyorsunuz. Burayı görebiliyorsunuz artık. Şu şekilde bir görüşe sahipsiniz. Şuradan şöyle garajın dışını dahi vurabilirsiniz. Garaj reinforce'ları patladıysa eğer tabii ki. Şimdi orayı hallettik. Buralara full reinforce atıyorsunuz. Şurada bir boşluk kalacak şekilde şuraya reinforce atabilirsiniz yine. Şu şekilde kendinize ateş edecek bir ara bırakıyorsunuz, tamam mı? Bu bir taktiğimiz. Birincisi burası. Şimdi burayı niye deldiğimize gelecek olursak, hemen şunu kırayım. Oraya barikat kuruyorsunuz. Onu söylemiştik zaten. Orayı neden kırıyoruz biliyor musunuz? Şimdi oradan pikledik, hallettik ama oradan tamamını göremiyoruz site'in. Şu tarafını göremiyoruz. Bir de geldik ta buraya. Buraya bir reinforce attık. Bu reinforce biraz dar olduğu için olmayacak muhtemelen. Aynen. GG. O zaman şu reinforce'a gideceğiz. Bir tane de buraya atıyoruz. Şimdi Mira orada oldukça avantajsız kaldı. Dezavantajlı kaldı. Çünkü Mira'nın kalkan camını belli bir uzunlukta olduğu için koyamıyoruz. Burada düz ortadan görebiliyoruz. Soldan yaklaşan birisi olursa onu görebiliyoruz. Oldukça avantajlı haldeyiz. Aynı zamanda şu tarafa geçip kırdığımız duvardan o tarafa geçip aynı şekilde geri kalan kısmına hakimiz. Yani orada nereye bakıyorduk? Ortaya bakıyorduk. Sol tarafa bakıyorduk. Burada da aynı şekilde sağa ve cam tarafına, yukarı tarafa, yani şu merdiven tarafına bakabiliyoruz. Merdiven tarafına buradan da bakabiliyoruz. Hatta buradan daha önce görüyoruz ve vurma şansımız daha yüksek diğer tarafa göre. Şimdi Mira'yı gördünüz işte. Oldukça güçlü. Onun dışında her yere reinforce atıyorsunuz. Şuradan tarayacağınız için oraya atmıyorsunuz. Oradan tarayacağınız için oraya atmıyorsunuz. Onun dışında her yere reinforce atıyorsunuz. Şuraya, işte şuraya atabilirsiniz. Buradan geçiş yaptınız ya, buraya da bir reinforce atabilirsiniz yine güvenlik için. Arkanızdan emin olmanız lazım bu taktikte. Arkanızda bir arkadaşınız size destek verebilir. Birkaç arkadaşınız size destek verebilir. Yapacağınız şey şu aslında. Eğiliyorsunuz, tamam mı? Şimdi Mira'nın camı çok iş yapıyor ama tam da değil. Eğiliyorsunuz. 2 tane vurdunuz ve artık bu minibüsün arkasına biri geçerse direkt headshot'ı yedi. Direkt öldü. Aynı şekilde bir de en bu tarafına gidip böyle vurabilirsiniz. Aynı şekilde yani sağ taraftan şey oluyorsunuz. Siz söyleyin. Haberdar oluyorsunuz.
Tabii ki Mira sağ tarafa bakacaktır. Hiç önemli değil. Sadece buraya ufak bir delik delip buradan bakmanız yeterli. Başka bir karakter alıp. Bir Mira'nız var. Oraya bakıyor ve oraya bakıyor. Gayet OP. Oldukça avantajlısınız. Bir tane arkadaşınız arka tarafları kontrol ediyor. Arka taraflardan şeye sahip, kontrole sahip. Onu da nasıl yapacağını anlatacağım. Bir tane arkadaşınız da sadece şuraya geçti ve şuraya bakıyor. Garaja girmeleri imkansız şunu. Mira rahatlıkla öldürecek. Siz rahatlıkla öldüreceksiniz. Sadece ve sadece tek ne sıkıntı biliyor musunuz? Reinforce'u delip adamlar şuraya gelirse ve buraya bombayı kurarlarsa o zaman sıkıntı. Onun için de şurada bir arkadaşınız olacak. Burada üst katta bir arkadaşınız olacak. Bir Volkai'yi alabilirsiniz. Tamam mı? Şuraya falan bir kamera atabilirsiniz. Şuradan görüş kazanmak için. Birkaç tane kamera saklayabilirsiniz buraya. Tamamen şuranın görüşü için. Burasının görüşü çünkü çok önemli. Eğer buraya bomba kurulursa iş bitiyor. Bir tane arkadaşınız üst katta buralarda saklanabilir. İşte ne bileyim diğer yerlerde saklanabilir. Tamam mı? Şu ana kadar kaç kişi oldu? 4 kişi oldu. Yani buranın kontrolünü alacak. Hem buradan birinin girmesini engelleyecek. Hem de oraya bomba kurulduğu bilgisini aldığı anda gidip o adamı öldürecek, geri kaçacak. Olay bu kadar basit. Zaten onun dışında hareket eden kişileri Mira ve diğer arkadaşınız. Aruni falan da alabilirsiniz. Aruni daha büyük delik deldiği için diyeceğim ama çok da dikkat çekmemek için, ufak delik delmek için daha farklı silahına güvendiğiniz bir karakteri alabilirsiniz. Böylelikle ne oldu? Şu merdiveni kontrol altına aldınız. Burayı kontrol altına aldınız. Tamamen buradan ileri kısmına. Onun dışında yine şuradaki arkadaşınız sürekli bakmak zorunda değil. Atak yapıldığını fark ettiği anda Mira çağırabilir yanına. Bir git bak bakayım diye. Arkadaki arkadaşınız ne yapmalı? Şimdi oradaki merdiven bir sıkıntı. Tamam mı? Bir arkadaş şuralarda falan bekleyebilir. Ses duyduğu anda çıkıp buradan merdivenden gelen kişiyi vurabilir. Bir tane yakınlık alarmı atabilirsiniz buraya. Bu sayede bu arkadaşın haberi olacak gelen kişiden. Bir kişi geldi diye çıkıp vurabilir. Arka tarafı korumak amaçlı. Bir diğer sıkıntı şuradaki merdiven ve buradaki hatch. Şimdi siz şurada bekleyebilirsiniz. Ve şu merdivenden gelen bir kişi eğer barikat varsa zaten barikatı kırmadan kimseyi vuramayacağı için içeridekiler güvende. Geldiğini duyarsanız falan bir de Volkai'niz var ya, kamera kullanabilirsiniz yani. Kamerayı mesela şu duvara, şuraya atarsanız hem rakip görmeyecek hem siz tüm görüşe sahip olacaksınız burayla ilgili. Hem Volkari kamerasından takip edebilirsiniz hem sesleri dinleyebilirsiniz. Hem de şu hatch kırıldığı zaman çok büyük tehlike altındasınız. Direkt böyle geçmeniz lazım ve hiç çıkmamanız lazım gerçekten. Yani yere düşme sesi duymadığınız sürece hiçbir şekilde çıkıp piklememeniz gerekiyor yukarıya. Onu bir söyleyeyim öncelikle. Onun dışında görmüş olduğunuz üzere site'ın tamamını sadece 4 kişiyle kontrol altına almayı başardık. 5. kişide ne yapabilir? Başka bir hero alıp başka bir yerlere saklanabilir. Onun dışında site'a yakın durabilir. Şu garajın tam hakimiyetini almak için buralarda bekleyebilir. Mesela örnek vermek gerekirse şurada beklemek güzel bir taktik. Buradan gelen kişi şu şekilde pikleyebilirsiniz. Rahatlıkla vuramayacaktır sizi. Siz daha avantajlısınız bir miktar daha. Çünkü onun çıktığı yer belli ama onun baktığı yer kocaman bir alanken sizin baktığınız yer ufacık daracık bir alan. Yapmanız gereken şu olacak maksimum. Şu. Ama onun yapması gereken ne olacak? Şuraya bakıyorsa şöyle döndürecek falan filan gibi düşünün yani. Oldukça geniş bir alana baktığı için siz daha avantajlısınız. Ya da şurada eğilip bekleyebilir. Ses duyduğu zaman işte hem merdivenin şurasına pikleyebiliyor. Hem aynı zamanda arkadaşın piklediği yere pikleyebiliyor. Arkadaş an be an oraya bakmadığı için. Orta tarafa pikleyebiliyor. Oldukça avantajlı durumda. Savunma konusunda bu şekilde bir taktik üretebilirsiniz. Onun dışında hatch'leri gösterdik. Hatch'lerin biri burada. Yukarıdan hatch'leri reinforcelamanız lazım aslında burada.
şöyle şu şekilde pinklediğiniz zaman an be an yerini görüyorsunuz. Yukarı kata çıktığınız zaman da rahatlıkla bulmanızı sağlıyor hatchleri. Tabii ki hatchlerin yerini bilmiyorsanız başta bilmemek sorun değil. Hiç ayıp değil yani çünkü. Böyle bu şekilde pinkleyerek rahatlıkla uzaktan görerek takip edip gidip hatchleri kapatabilirsiniz. 1, 2 hatch, 3 hatch, 4 tane hatch var kapatmanız gereken yani. Tabii hepsini kapatmak zorunda değilsiniz. Sonuçta burayı kıran birisi aşağı atlarsa aşağıda bir arkadaşınız bekliyor. Aşağısı neresi hemen göstereyim tekrardan. Hızlıca gidiyorum. Bir de saldırı kısmını anlatacağız, bitireceğiz bu rehber videomuzu artık. Şurası. Zaten burada bir arkadaşımız sessiz sedasız bir şekilde bekliyordu. Hemen alta basılı tuttu ve şu şekilde kaydı. Bekliyor şu an. Şu şekilde pikliyor. Hiç kimse gelmedi mi? Hiç kimse gelmediyse arkadaş şu taraftan gitmiş demektir. Eğer bu taraftan giderse ne olur biliyor musunuz? Şu şekilde gitti diyelim. Hiç kimse gelmedi diye diğer arkadaşınıza haber verdiniz. Ve diğer arkadaşınız şu şekilde pikliyor. Bekliyor. Yani bu adamın kaçış yolu yok artık. Arada kaldı. Herhangi bir şekilde iki adamın da yerini bilmiyor ve ikisinden birine yanlışlıkla şöyle koşarken denk gelecek falan yani. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Rahat bir şekilde savunmayı yapmayı başardınız. Bir diğer karakteriniz ne olmalı biliyor musunuz? Kayıt olmalı bu arada. Onu unuttuk. Hani bir diğer karakter istediğini alsın falan dedik ya 5. için. Öyle yapmasın. Kayıt alsın mutlaka ya da bandit. Bandit ve kayıt. İkisini aynı anda alırsanız daha da OP. Şuraya bir kayıt fırlatırsa duvarın üstüne üçünü birden şeyin içine alabiliyorsunuz. O kaydın etkisi altına alabiliyorsunuz ve üçünü birden elektrik altına alabiliyorsunuz. Tabi karşınızda Twitch olmadığına dikkat edeceksiniz. Thatcher olmadığına dikkat edeceksiniz. Belki bunları banlayabilirsiniz oyuna girmeden önce. Aynı şekilde bandit alırsanız 3 tane elektrik harcamanız lazım. Buraları kontrol altına alabilmek için. Onun dışında anlatacağımız pek bir şey kalmadı. Saldırı kısmına geçecek olursak eğer hemen hızlıca dışarı çıkmamız lazım bunun için. Şimdi bir başka taktik daha anlatayım son kez savunmada. Volkayri tercihi bahsetmiştik ya. Volkayri bir kamerasını saklarsa eğer şuraya gelir. Bu camı tamamen yok edebilir oyun başlamadan önce. Oyun başladığı anda ileriye doğru, şuralara doğru bir kamera fırlatması lazım. Zaten şeyden dolayı, balık drop'tan dolayı attığınız bombalar biraz yere düşeceği için şuralara falan denk gelecek. Rakibin ilgisini çekmeyecek o kamera, merak etmeyin. Burayı geri kapatıyorsunuz ondan sonra. Kameraya dönüyorsunuz. Volkayri kamerası olduğunu düşünün bunun, tamam mı? Ama yerde olacak. Yerden bakıyor olacaksınız. Şu hizada, işte onun dışında şu hizada bir rakip gördüğünüz zaman onun yerini şu şekilde Z ile pinkliyorsunuz ve şu şekilde kırıp ardından vuruyorsunuz rakibe. Oldukça güzel, işlevsel bir taktik. Savunmada iş yapacak bir taktik. Çünkü garaja mutlaka gelecekler. Garaj kapısının önünde mutlaka sıra olacaklar. Garaj kapısını bir şekilde açmak için. Savunmada yapacağınız şeyler bunlar. Saldırıda yapacağınız şeyler neler? Saldırıda yapacağınız şeyler de savunmada anlattıklarımı yememeye çalışacaksınız her şeyden önce. Yine floors tercihinde bulunabilirsiniz. Fuse tercihinde bir miktar bulunabilirsiniz ama çok da faydalı olmayacaktır fuse. Haberiniz olsun. Montaigne tercihinde bulunabilirsiniz. Onun dışında yine Ace, onun dışında Hibana gibi Reinforce açan Termite gibi char'lar tercih edebilirsiniz. Operatörler tercih edebilirsiniz. Sonuçta burayı bir şekilde açmamız lazım. Thatcher banlı değilse Thatcher tercih edebilirsiniz. Floors'u neden tercih ediyorduk? Hemen onu kısaca anlatacağım. Örneğin bir mute falan yoksa karşıda şu delikten bir tane yollayacaksınız Floors'un drone'unu. Buralar elektrikliyse eğer bir basacaksınız, sadece sol tıka basacaksınız ve elektriğin tamamı deaktif olacak çünkü hepsini havaya uçurmuş olacaksınız Floors sayesinde. Üstelik bir rakibiniz oralara yakınsa rahatlıkla o rakibi de öldürmüş olacaksınız. Şimdi taktiklerin bazılarını anlatmaya başladık hemen zaten Floors'la birlikte. Onun dışında ne yapılabilir? Onun dışında glass, kale gibi char'lar tercih edilebilir. Bir şekilde açtınız burayı diyelim.
Görmüş olduğunuz gibi Mira'nın camıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu counterlamanın bir yolu yok. Mira'nın camını. Onu söyleyeyim öncelikle. Her şekilde o Mira camı sizi görecek. Mira camının sizi görmemesi için şu camı tercih edebilirsiniz. Şu şekilde piklerseniz eğer Mira camı şu şekilde, hatta kırayım iyice. Game'e oturmadı. Evet, harika. Tamam, yeterli bu. Şu şekilde piklerseniz bence Mira sizi göremeyecektir. Hatta gidip bakalım diğer taraftan. Mira bizi görebiliyor mu? Arabaların camları oldukça avantajlı. Cam filmleri var ve oldukça görüşü zor. Bakıyorsunuz buradan gibi düşünelim. Bakıyorsunuz. Ya yine göreceksiniz ama koltuğun sanki bir parçasıymış gibi görebilirsiniz yani. Görüşünüzü oldukça düşürüyor. Biraz da dikkatsiz olursanız eminim oradaki rakibi göremeyeceksiniz yani. Görseniz bile, gördünüz diyelim, şu şekilde çıktığınız zaman gerçi vurursunuz o şekilde çıktığınız zaman, orada bir sorun yok. Onun dışında saldırıda başka neler tercih edebilirsiniz? Öncelikle şu kapıdan kurtulun. Her şeyden önce. Kapıdan kurtulun. Şu şekilde biraz pikleyin, biraz bekleyin. Mutlaka biri size gösterecektir. Onu vurabilirsiniz. Çünkü insanlar sabırsız. Bir kapı kırıldığı zaman oradan her an insan gelecekmiş gibi düşünüyorlar. Ve piklemeye başlıyorlar. Onun için dediğim gibi uzak bir köşeye geçip pikleyebilirsiniz. Ya da başka ne yapılabilir? Yine dronlarla oyunlar yapılabilir. Bir Twitch tercihinde bulunabilirsiniz. Twitch eğer mute varsa biliyorsunuz iptal oluyor. Mute alanına girdikten sonra. O yüzden aşağıdaki küçük delikten sokup içeriye mute'u iptal etmeniz imkansız, ama eğer burada bir jammer yoksa, jammer varsa bile hızlıca şu şekilde girip çıkıp jammer'ın yerini öğrenip ardından çıkıp vurup geri gelebilirsiniz. Oradaki jammer'ı bir şekilde yok edebilirsiniz yani. Buradan Twitch drone'u sokabilirsiniz. Buradan Twitch drone'u soktunuz diyelim. Şuradan bile, şu mesafeden bile rahatlıkla jammer'ı alt edebilirsiniz. Jammer'ı alt ettikten sonra kaçarsınız. Jammer'ı alt etmek öncelikli göreviniz. Ardından elektrik. Orayla artık beklemiyorsunuz çünkü jammer'ı kırdığınız için oradan sizi bekleyecekler. Buradan girip hızlıca bir elektriği kırıp çıkmanız demek, bir reinforce'u iptal etmeniz demek. Diğerleri gene elektrikli olsa bile olur. O reinforce'u rahatlıkla patlatabilirsiniz. Onun dışında fuse dedik. Bir miktar tercih edebilirsiniz dedik. Onu nasıl tercih edersiniz? Üst katı savunmak zorundasınız. Üst katı saldırmak zorundasınız daha doğrusu. Üst kata saldırdığınız zaman, buraları bir şekilde aldığınız zaman birkaç arkadaşınızla beraber şuradan A'yı, onun dışında şuradan A ile B arası, büyük orta, yine garajın arka kısmı diyelim. Garajın ilk garaj kısmı yani. Aynı şekilde buradan A'nın direkt içi füzeleyebilirsiniz. Bunlar avantajlı. Ki Reinforce'da füzeleyebiliyorsunuz artık, biliyorsunuz. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında yapabileceğiniz başka neler var? Aslında çok fazla şey var. Dedim ya, Montaigne tercihinde bulunabilirsiniz diye. Daha önce konsolosluğun lobi odasına girişte, direkt ana girişe yani girerken nasıl girebileceğinizden bahsetmiştim ya. Aynı taktik birebir kullanabilirsiniz. Burayı aynı şekilde açarsınız. Tamam mı? Ama dedim ya, orada biri bekleyebilir, garaj içinde biri bekleyebilir. Bu sefer daha tehlikeli Montaigne'in işi. Montaigne'le buradan biraz bakarsınız, biraz beklersiniz. Kim nerede bir görmüş olursunuz önce. Beklemek her şeyden önemli çünkü bu noktada direkt kırdınız ve içeri girip bomba kurmaya çalışırsanız ölürsünüz. Sis bombası kullansanız bile. Önce bekleyin biraz. Kim nerede onu öğrenin. Biraz info alın. Bir tane merdivende kişi var. Bir tane şurada kişi var. Sallıyorum. Bir tane Mira'nın camının arkasında kişi var. Bunları biliyorsunuz. Bunları bildiğiniz zaman ona göre oynayacaksınız. Mesela şu kapıya birisi gidecek ve bu adam piklediği zaman onu vuracak. Biraz daha bekleyeceksiniz. O adam içeri girecek, üst kata hakim olacak. Sonra işte biraz aşağı inecek ve adamın yerini biliyorsunuz ya. Adamın yerine uzaktan şu şekilde pinkleyeceksiniz. Çıkacak, o vuracak. Ardından siz gireceksiniz içeriye.
Son 3 kişi falan kaldı zaten. Şu minibüs var ya, minibüsün önüne bombayı kuracaksınız ve geri çıkacaksınız ve kazandınız. Yanınızda Glaz da olsa kazandınız. Yanınızda başka bir hero da olsa kazandınız. Bu saatten sonrası önemli değil. Sadece savunmak önemli. Montaigne kalkanını açtınız ve rahatlıkla savunmayı başardınız. Şimdi harita tanıtımları ve rehberleri böyle değişik bir, güzel bir şey oldu bence. Hepimiz için. Güzel birkaç taktik öğrendik hep birlikte. Haritaların nerelerinde kamera var onu öğreneceğiz. Yavaş yavaş zamanla. Diğer haritaları da tabii ki tanıtacağım. Önceliği konsolosluğa vermek istedim. Çünkü en çok tanıdığım ve bildiğim maplerden birisi konsolosluk. Keyif aldığım bir map açıkçası. Umarım size de faydalı olmuşumdur, yardımcı olmuşumdur. Eğer olduysam ne mutlu bana. Belki bu 40 dakikalık falan bir video oldu. Belki 1 saat oldu bilmiyorum ama umarım keyifle izlemişsinizdir. Buraya kadar kaldıysanız zaten keyif aldığınızı düşünüyorum. Bir tıklayıp abone olursan çok sevinirim kanka. Yine diğer rehber videolarında görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Blutgrätschereien, scheiß auf dein Videobeweis. No defense, 99 Pace, nächstes Tor ist safe. No defense.